Selam millet. Hiç banka hesabınızdaki 1 milyon TL'ye bakıp gerçekten zengin mi olduğunuzu yoksa sadece zengin taklidi yapma konusunda mı ustalaştığınızı merak ettiğiniz oldu mu? Çoğu insan 7 haneli rakamlara yani milyonerliğe ulaşmanın bu işi başarmak anlamına geldiğini düşünür. Ancak lise matematik öğretmeninizin size söylemeyi unuttuğu o rahatsız edici gerçek şudur ki hesabınızda duran o 1 milyon TL bitiş çizgisi değildir. Aslında koştuğunuzdan haberiniz bile olmayan bir yarışın başlangıç tabancasıdır. Sizi heyecanlandıracak ya da bugüne kadar aldığınız her finansal kararı sorgulatacak o matematiğe dalmadan önce çoğu insan kenara atılan her liranın onları hedeflerine tam olarak 1 lira yaklaştırdığını sanırlar. 10.000 biriktir, 10.000 yaklaş. 50.000 biriktir, 50.000 yaklaş. Basit matematik değil mi? Yanlış. Hatta ölümcül derecede yanlış. Bu düşünce tarzı yıllarca birikim yaptıktan sonra mütevazı hesap bakiyelerine bakıp 85 yaşına kadar çalışacaklarını düşünen insanların içine düştüğü tuzaktır. Bugün aklınızı başınızdan alacak şey şu. Size kanıtlayacağım ki ilk 1 milyon TL'ye ulaştığınızda nihai hedefinize giden yolun sadece %10'unu tamamlamış olduğunuz. Aslında çok daha yakınsınızdır ve bunun arkasındaki matematik o kadar sezgisel değildir ki rakamları gösterseniz bile çoğu insan inanmayı reddeder. Onlarca yıldır milyonerler üreten bir matematiksel prensipten bahsediyoruz. Yine de her nasılsa çoğu insan bunu ya anlamıyor ya da gerçek olamayacak kadar iyi sanıyor. Sır, kulağa sıkıcı gelen ama gezegendeki en güçlü servet inşa etme kuvveti olan şeyi anlamakta yatıyor. Bileşik getiri. Benden çok daha zeki birinin, belki Einstein'dı, belki de internette Einstein taklidi yapan biriydi fark etmez, dediği gibi bileşik getiri dünyanın 8. harikasıdır. Bunu anlayanlar zamanla ciddi bir servet inşa ederler. Anlamayanlarsa ebeveynleri ve öğretmenlerinin söylediği her şeyi yapmalarına rağmen neden finansal olarak bir arpa boyu yol gidemediklerini merak ederek ömürlerini tüketirler. Hadi bunun tam olarak nasıl çalıştığını, yatırım hesabı bakiyenizi hemen kontrol etmek isteği uyandıracak gerçek rakamlarla göstereyim. Yatırım hesabınız yoksa da açmayı ciddi düşüneceksiniz. Bu noktada videonun sponsoru SOS Online'dan kısaca bahsedeyim. Boş bir kutuya tıklıyorsunuz, S veya O harfini seçip yerleştiriyorsunuz. Amacınız yatay, dikey veya çapraz şekilde SOS yapmak ve puanı kapmak. SOS yaptığınız kutular kırmızıya dönüyor, puanınız artıyor. Ama yanlış hamle rakibe sayı kazandırıyor. Yani tamamen zeka, dikkat ve strateji oyunu. Oynamak isterseniz link açıklamada. Videoyu desteklemek için göz atabilirsiniz. Teşekkürler SOS Online. Diyelim ki her ay düzenli olarak 5.000 TL yatırım yapmaya karar verdiniz. Bu yılda 60.000 TL eder. Bu bozuk para değildir ama çalışan çoğu yetişkin için imkansız bir miktarda değildir. Birçok insanın farkında bile olmadan kahveye, dışarıdan söylenen yemeklere ve dürtüsel alışverişlere harcadığı paradan bahsediyoruz. Yatırımlarınızın yıllık ortalama %8 getiri sağladığını varsayalım ki bu tarihsel borsa performansına kıyasla aslında muhafazakar bir orandır. İşte işlerin ilginçleştiği yer burası. İlk 1 milyon TL'nize ulaşmanız yaklaşık 12 yıl sürecektir. 12 yıl yolun başındayken sonsuzluk gibi gelebilir. Ama şöyle düşünün, 12 yıl önce hayatınızda ne yapıyordunuz? Zaman siz yatırım yaparken de yapmasanız da akıp gitmek gibi garip bir huya sahiptir. İlk 12 yıl boyunca hesabınızda biriken paranın çoğu doğrudan kendi katkılarınızdan gelir. Bileşik getiri henüz ısınma turlarındayken ağır kaldırma işini esasen siz yapıyorsunuzdur. O 1 milyon TL'nin yaklaşık 840.000 TL'si sizin aylık yatırımlarınızdan gelirken kalan 160.000 TL paranın ürettiği getiriyi repsel eder. Para sizin için çalışıyor. Fena değil. Ama itiraf edelim ki hayatınızı bir gecede değiştirmeyecek. İşte çoğu insanın finansal vasatlığa saplanıp kalmasına neden olan kritik hatayı yaptığı yerdir. Rakamlara bakarlar ve sürecin çok yavaş olduğunu düşünürler. Getiriler yeterince etkileyici görünmediği için kırılırlar. Fark etmedikleri şey tüm yolculuğun en zor kısmını henüz tamamlamış olduklarıdır. Bundan sonra gelecek her şeyi destekleyecek temeli inşa ettiler. Ve o temel artık onlar için, onların para için çalıştığından çok daha fazla çalışmaya başlamak üzeredir. Unutmayın, büyük hedefe ulaşmaya çalışıyoruz ve siz daha 1 milyon TL'ye, yani ilk büyük eşiğe ulaştınız. Geleneksel düşünceyle yolun %10'unda olduğunuzu varsayarsınız. Ama bileşik getiri böyle çalışmaz. Gerçek bundan çok daha cesaretlendirici ve açıkçası heyecan vericidir. Bu noktadan sonra paranız sizin için üstel olarak daha sıkı çalışmaya başlar. İlk 12 yılda mütevazi görünen o yatırım getirileri sizi gerçekten şaşırtacak şekilde kartopu gibi büyümeye başlar. Bir sonraki kilometre taşı 2 milyon TL ve işte finansal danışmanınızı aramak isteyeceğiniz ya da size bunu hiç anlatmadıysa kovmak isteyeceğiniz kısım. O 1 milyon TL'yi ikiye katlamak sadece 6 yıl daha sürüyor.
Tekrar edeyim çünkü bu çok önemli. Sıfırdan ilk 1 milyona gitmek 12 yıl sürmüştü. Ama o miktarı 2'ye katlamak sadece 6 yıl sürdü. Yatırım yolculuğunuzun 18-20. yılında ve 2 milyon TL'niz var. Matematik büyük ölçüde lehinize dönmeye başladı. Bu noktada bileşik getiri gerçekten kaslarını göstermeye başlıyor. O 2 milyon TL'nin içinde sizin cebinizden çıkan miktar kabaca yıllık 1,2 milyon TL iken kalan 800 bin TL saf yatırım büyümesidir. Paranız arka planda sessizce çalışıyor, getiri üzerine getiri kazanıyor ve aniden bu kazançlar fark edilir kadar önemli hale geliyor. Ama aklınızı asıl başınızdan alacak ve eğer yapmadıysanız hemen yatırıma başlamanızı sağlayacak kısım şurası. Sadece 2 milyon TL'ye ulaşmış olsanız bile aslında nihai büyük hedefe, örneğin 10 milyon TL'lik bir servete giden yolun yarısından fazlasını tamamladınız. Yolun %20'sinde değilsiniz, çeyreğinde değilsiniz. Zaman açısından yolun yarısından fazlasındasınız. İşte ilk milyonda hedefe sandığınızdan daha yakınsınız iddiasının mükemmel bir anlam kazandığı yer burasıdır. Bunun nedeni bileşik getirinin doğrusal değil, üstel olmasıdır. Her bir büyüme lirası kendi gelecekteki büyümesini yaratır ve zamanla hızlanan bir kar topu etkisi oluşturur. Bir kayayı dağın tepesine itmek gibidir. Başlangıç acımasız ve yorucudur. Ancak zirveye ulaşıp o kaya yokuş aşağı yuvarlanmaya başladığında ivme neredeyse büyülü görünen şekillerde kontrolü ele alır. Şimdi o büyük hedefe doğru son düzlükte ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Burası işlerin gerçekten heyecan verici ve dürüst olmak gerekirse biraz bağımlılık yapıcı olan yerdir. Sonraki 15 yıl boyunca aynı aylık katkıları yapmaya devam ettiğinizde bileşik getiri servet inşanızdaki baskın güç haline gelir. 35. yıla geldiğinizde o imrenilen 10 milyon TL eşiğine ulaşırsınız veya hedeflediğiniz büyük rakama ulaşırsınız. Cebinizden çıkan toplam para belki 2-2,5 milyon TL civarındadır. Ancak hesap bakiyeniz 10 milyon TL'nin üzerindedir. Yani servetinizin %75'inden sizin katkılarınızdan değil, bileşik büyümeden gelmiştir. Bunun pratik anlamda ne demek olduğunu düşünün. Paranız artık sadece yatırım getirilerinden yılda yüz binlerce lira üretiyor. İlk 1 milyon TL'yi biriktirmenin ne kadar sürdüğünü hatırlıyor musunuz? Şimdi parmağınızı bile kıpırdatmadan her yıl neredeyse o kadar para üretiyorsunuz. Warren Buffett'in röportajlarda neden bu kadar rahat göründüğünü insanlar işte o zaman anlamaya başlar. Adamın parası çoğu insanın asıl işinde çalıştığından daha sıkı çalışıyor. Bazılarınızın ne düşündüğünü biliyorum. Sirmalya, bunlar teoride harika ama ya enflasyon, ya piyasa köçüşleri, ya ben ayda 5000 TL'yi değil 500 TL'yi bile zor denkleştiriyorsam? Bunlar adil sorular ve dürüst olmak gerekirse bu sorular servet inşa eden insanlarla servet inşasının neden kendilerinde işe yaramayacağına dair bahaneler üreterek hayatlarını tüketen insanları ayıran türden sorular. Önce odadaki filden bahsedelim. Bu hesaplamalarda kullandığım %8'lik getiri aslında enflasyondan arındırılmış reel bir getiri olabilir. Borsa tarihsel olarak yıllık %10 civarında getiri sağlamıştır. Ancak biz konservatif davranıyoruz. Çünkü kimse emekliliğini aşırı iyimser tahminlere dayandırıp sonra hayal kırıklığına uğramak istemez. Altın yıllarınızda kedi maması yemek istemiyorsanız planınızı sağlam yapmalısınız. Piyasa köçüşlerine gelince, evet olurlar. Hesap bakiyeniz bazen düşecek. Hatta bazı dönemlerde epey düşecek ve bugüne kadar aldığınız her finansal kararı sorgulayacaksınız. Ama çoğu insanın fark etmediği ilginç bir şey var. Eğer onlarca yıl boyunca düzenli yatırım yapıyorsanız, piyasa düşüşleri aslında size yardımcı olur. Fiyatlar düştüğünde aylık 5000 TL'lik katkınız daha fazla hisse pay alır. Piyasa toparlandığında, ki tarihsel olarak her zaman toparlanmıştır, düşüş sırasında topladığınız o ekstra paylar inanılmaz değerlenir. Markette her şey indirime girdiğinde alışveriş yapmak gibidir. Fiyatlar düşerken almaya devam etmek korkutucu hissettirebilir. Ancak rasyonel yatırımcılar, geçici acının uzun vadeli kazanca yol açtığını bilir. Piyasa düşüşlerinde panikle satanlar, aslında ucuzdan alıp pahalıdan satanlardır. Yani başarılı yatırımcıların yaptığının tam tersini yaparlar. Şimdi şu ayda 5000 TL bulamama iddiasına geri dönelim. Bunu çok duyuyorum ve herkesin finansal durumunun farklı olduğunu anlasam da çoğu insanın paranın nereye gittiğini fark etmeden ellerinden ne kadar çok paranın akıp gittiğini hafife aldığını düşünüyorum. Dışarıda yeme içme masraflarını yemek planlaması yaparak ve evde daha sık pişirerek %30 oranında azaltırsanız her ay ciddi bir miktarı boşa çıkarırsınız. Ya da ulaşım masraflarını düşünün. Türkiye'de araba fiyatları ve kredileri malum. Değer kaybeden veya enflasyonla artıyor gibi görünse de dolar bazında eriyebilen bir metal yığınına devasa taksitler payı demek, her gün daha az değerli olan bir şeye kira ödemek gibidir.
Ayağınızı yorganınıza göre uzatıp, bütçenize uygun bir araç seçip ya da toplu taşıma kullanarak o taksidin yarısını yatırıma yönlendirebilirsiniz. Her öğün kür ekmek yemeniz ya da döküntü bir arabaya binmeniz gerektiğini söylemiyorum. Ama çoğu insanın bütçesinde fark ettiklerinden daha fazla esneklik olduğunu söylüyorum. Sorun, sağlam bir finansal mantığa dayanmayan belirli bir yaşam tarzı beklentilerine alışmak oldu. İstekleri ihtiyaçlarla o kadar karıştırdık ki devasa bir kredi kartı borcunu hayatın bir gerçeği sanıyoruz. Bu süreci beklediğinizden daha kolay yapan başka bir şey daha var. Yatırım hesabınız büyüdükçe servet inşasını hızlandıran psikolojik bir şey olur. Bakiyenizdeki aylık büyümeyi fark etmeye başlarsınız ve bunu izlemek gerçekten heyecan verici olur. Yatırımı fedakarlık olarak görmek yerine paranızla yaptığınız en ödüllendirici şey olarak görmeye başlarsınız. Bu heyecan, katkılarınızı artırmak için ek yollar aramanız konusunda motive eder. Belki vergi iadenizi harcamak yerine yatırıma eklersiniz. Belki iş yerinde zam aldığınızda yaşam standartlarınızı yükseltmek yerine o farkı yatırıma yönlendirirsiniz. Bu zihniyet değişimi, önemli bir servet inşa edenleri sonsuza dek harcama döngüsünde sıkışmış kalanlardan ayırır. Zenginler para ve zaman hakkında farklı düşünürler. Her liranın bileşik büyüme sayesinde birden fazla liraya dönüşebilecek potansiyele sahip olduğunu anlarlar. Ve bu anlayış, aldıkları her finansal kararı etkiler. O pahalı akşam yemeği bu gece onlara sadece 2000 TL'ye mal olmuyor. Önümüzdeki onlarca yıl boyunca kaybedilmiş potansiyel yatırım büyümesiyle birlikte aslında binlerce liraya mal oluyor. Peki neden ilk 1 milyon TL eşiğine ulaşmak psikolojik bir yaramaza dönüşüyor? Yatırım hesabınızda 7 haneli veya ona yakın bir bakiyeyi gördüğünüzde büyülü bir şey olur. Aniden milyoner olma kavramı fantaziden gerçekleş bir olasılığa dönüşür. Ama eşiği geçmeden önce yatırım getirileri iyi bir yılda birkaç bin lira kazandırabilir. Güzeldir ama hayat değiştirmez. O eşiği geçtikten sonra yıllık getiriler 10 binlerce hatta 100 binlerce liraya ulaşabilir. Bunlar artık teorik rakamlar değildir. Büyük masrafları karşılayabilecek veya önemli yaşam değişikliklerini finanse edebilecek gerçek paradır. Finans uzmanlarının bileşik getiriden neden bu kadar saygıyla bahsettiğini insanların iliklerine kadar hissettiği an budur. Ama mesele sadece matematik değil. Matematik kesinlikle ikna edici olsa da asıl mesele uzun vadeli servet inşasını kaçınılmaz kılan alışkanlıkları, zihniyeti ve disiplini geliştirmektir. İlk 1 milyon TL'sini başarıyla biriktiren ve yatıran kişi hazzı erteleyebileceğini, piyasa oynaklığında plana sadık kalabileceğini ve uzun vadeli hedefleri anlık arzulara tercih edebileceğini kanıtlamıştır. Ayrıca fırsat faktörünü de göz önünde bulundurmak gerekir. Ciddi bir birikiminiz olduğunda maaştan maaşa yaşayan insanlarda olmayan seçeneklere sahip olursunuz. Belki daha iyi bir iş fırsatı çıkar ama garanti maaş yerine hisse senedi opsiyonu sunan küçük bir şirkettir. Finansal rezerviniz yoksa bu riski alamazsınız. Sağlam bir yatırım temeliyle kendinize bahis oynayabilirsiniz. İşin güzel ironisi şudur: sizi 1 milyona ulaştıran alışkanlıklar 10 milyona giden yolculuğu çok daha ulaşılabilir kılar. Temel bilgileri öğrendikten sonra yüzüstü düşmeden daha ileri düzey hareketler yapabilirsiniz. Ama finans danışmanlarının size söylemeyeceği, muhtemelen pahalı yatırım ürünleri satamadıkları için bir şey var. Bu sürecin en zor kısmı bileşik getiriyi anlamak veya doğru yatırımı seçmek değildir. En zor kısım, etrafınızdaki her şey anında tatmin için çığlık atarken plana sadık kalma disiplinini geliştirmektir. Her şeyin anında olduğu bir kültürde yaşıyoruz. Anında kahve, anında mesajlaşma, anında kredi onayı, anında pişmanlık. Ertesi sabah banka hesabınızı kontrol ettiğinizde herhangi bir şey için 35 yıl bekleme fikri çoğu insana barbarca gelebilir. Güvenilir ikinci el bir araba alıp aradaki farkı yatırıma yöneltmektense bugün lüks bir arabayı kredilemeyi tercih ederler. Çoğu insanın tarihin en müreffeh toplumlarından birinde yaşamasına rağmen asla servet inşa edememesinin nedeni budur. Yeterince para kazanmadıkları için değil, kendilerine söyledikleri bahane bu olsa da bileşik getirinin sihrini konuşturması için hazzı yeterince uzun süre ertelemeyi asla öğrenemedikleri içindir. Amazon'un şeker dükkanı, maaş çeklerinin de harçlık olduğu bir şeker dükkanındaki çocuklar gibidirler. Servet inşa eden insanlar, yemek partilerinde anlattıklarına aksine diğerlerinden daha zeki veya daha disiplinli olmak zorunda değildir. Sadece zaman ve parayla farklı bir ilişkileri vardır. Sıkıcı tutarlılık, heyecan verici spekülasyonu neredeyse her zaman yener.
Diğerleri en son kripto paranın peşinden koşarken veya bir tür finans kahini gibi piyasayı zamanlamaya çalışırken, başarılı yatırımcılar sessizce aydan aya, yıldan yıla yatırım fonlarına ekleme yapar. Ve biraz can yakabilecek başka bir konuda da dürüst olalım. Size gösterdiğim matematik, katkılarınızı asla artırmadığınız, BS'deki %30 devlet katkısını hiç almadığınız veya elinize geçen toplu paraları hiç eklemediğinizi varsayar. Gerçekte kötü kararlarla kendilerini sabote etmeyen insanların servet inşası, bu muhafazakar tahminlerin çok daha ötesinde hızlanır. Türkiye'de BES gibi sistemlerde yatırdığınız her 100 TL için devlet 30 TL ekler. Bu paranız daha yatırıma girmeden %30 anlık getiridir. Ki bu çoğu insanın yıllık getirisinden iyidir. İşte böyle. O ilk 1 milyon TL hesabınızda sadece güzel görünmekle kalmaz. Aslında sadece biraz kilo aldığınızı sandığınızda ikizlere hamile olduğunuzun finansal karşılığıdır. Matematik yalan söylemez. Gerçek olamayacak kadar iyi görünse de zaman ve bileşik getiri lehinizde çalışıyor. Tabii eğer bahane üretmeyi bırakıp işlerini yapmaları için bir şans verirseniz. Eğer bu video finansal yolculuğunuzda size yeni bir bakış açısı kazandırdıysa, Sirmalya kanalını takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi aşağıda yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve her zamanki gibi sizi seviyorum. Hoşça kalın.